Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Bugün herhangi bir oynanış videomuz olmayacak. Kapaktan başlıktan gördüğünüz gibi bugün kar modunun nereden nasıl indiriyoruz? Oyunda nasıl aktif ediyoruz? Oyun içerisinde neler yapmamız gerekiyor? Onlardan bahsedeceğiz. Yani bir nevi kurulum videosu olacak. Yardım, destek videosu olacak. Aslında çok basit ama bilmeyen arkadaşlarımız çok fazla yazıyor. Instagram'dan yazanlar oluyor, mail atanlar oluyor. Yorumlara çok fazla özellikle gelen oluyor. Kar modlarıyla alakalı, kar moduyla alakalı. Şimdi neler yapacağız? Hepsini teker teker göstereceğim. Şimdi öncelikle video açıklamasında kullanacağımız linkler var arkadaşlar. Oradan video açıklamasında linkleri bulabilirsiniz. Öncelik grimsmods.wordpress.com, hemen video açıklamasında kar modunun olduğu site. Bu siteden hem ETS için hem de ATS için kar modu ya da diğer modlara vesaire ulaşabilirsiniz. Sadece kar modu yok burada bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi kar modu var, sonbahar modu var, ilkbahar modu var, yaz modu var, normal kış modu var ETS'nin mesela. ATS için aynı şekilde yaz modu, kış modu, kar modu, ilkbahar modu, sonbahar modu hepsi hem ETS hem de ATS için yapılmış durumda. Ama bugün bizim olayımız ETS'deki kar modu arkadaşlar. Aynı şeyleri diğerleri için de yapabilirsiniz. ATS için de yapabilirsiniz, ETS için de yapabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi ETS Mods Frosty Winter versiyon 10.4, ETS 2 1.57 versiyon uyumlu. Şu anda son sürüm 1.57 versiyon uyumlu. Eski versiyon kullanan arkadaşlarımız varsa sayfanın şöyle aşağısına indiğiniz zaman older versiyon diyor. 1.56, 1.55, 1.54. Daha eskiye sanırım gitmiyor. Herhalde. Ha, buraya eklemiş sanırım. 1.51, 1.52 sanırım şu. Buraya eklemiş ama bilmiyorum bunlar çalışıyor mudur. Fakat normal burada gördüğünüz gibi 1.54'e kadar eski versiyonları da eklemiş yapımcı. Bizim şu anda mevcut versiyonumuz 1.57 olduğu için 1.57 üzerinde göstereceğiz. Sayfayı Türkçe diline de çevirebilirsiniz. Burayı okumak önemli çünkü bazı şeyler çalışmayabilir, bilginiz olsun. Evet, Frosty Winter modunun resmi web sayfası. Bu yüksek çözünürlüklü grafik ve hava durumu modu ETS 2 için kış mevsimini simüle eder. Temel özellikler: kış havası ve ortamı, yağmur yerine kar, kış, bitki örtüsü, kış yol dokuları vesaire vesaire, bunların hepsini bize anlatıyor. Fiziği aynı şekilde: açık yollar, daha buzlu yollar, karlı tekerlekler falan, bunların hepsinin ayrı ayrı modları var. Bunları tek tek indirmeniz gerekiyor. ProMods, RusMap, South Region ve diğerleriyle uyumludur. Tüm harita DLC'leriyle kullanılabilir. Nordic Horizon içinde en son güncellenmişti. Zaten biz de oynuyorduk biliyorsunuz. Şu normal hali. Daha böyle buzlu yollar, karlı yollar. Burası da Clear Roads. Bizim en son 2 videodur falan kullandığımız Clear Roads bu. Şimdi önerilen ayarlarda bitki örtüsü detayını yüksek kullanın ve çim yoğunluğunu yüksek kullanın diyor. Bilginiz olsun. Yani birazcık sistem ister. Onu söyleyeyim. Düşük sistemlerde çok düzgün çalışmaz ya da hiç çalışmayabilir ya da hatalı çalışabilir. Bazen göreceğiniz sarı ve yeşil alanlar harita editörleri tarafından boyanmış arazilerde şu anda bunları kaldırmanın bir yolu yoktur. Çim yoğunluğunun yüksek olduğundan emin olun. Çünkü bunların çoğunu kaplayacaktır diye zaten belirtmiş burada. O yüzden hata gibi görebilirsiniz düşükte kullanıyorsanız ama hata değil aslında. Yüksek grafiği aldığınız zaman her şey normal gözüküyor. Frosty kış hava durumu ve grafik modudur ve RGB ve Naturalux, Project Nextend, Snowy Moon ve benzeri diğer hava durumu ve grafik modlarıyla uyumlu değildir diyor. Bilginiz olsun. Snowy Moon kullananlar bir denesin ama uyumlu değil diyor. Ben daha henüz deneyemedim. Bunları kullanmak için bu mod için oluşturulan aydınlatma grafikler kar yağışını etkileyebilir, çakışmalara ve çökmelere neden olabilir diyor. Ha, çalışabilir de çalışmayabilir de yani. Ya da düzgün çalışabilir ama düzgün çalışmayabilir. Bu da önemli. Frosty mod yöneticisinde en üstte olmalıdır. Eğer eklentilerden herhangi birinde kullanıyorsanız bunları Frosty'nin üstüne yerleştirin. Şimdi onları ben oyun içerisinde göstereceğim. Şimdi indirmeniz gereken şeyler arkadaşlar: reklamlı ücretsiz indirme. Tekrardan şöyle yapabiliriz. İngilizceyi alabiliriz. Normal görünüm bu çünkü sayfanın. İsterseniz $1 karşılığında bütün modları reklamsız indirebilirsiniz. Hani yapımcıya destek olmak amaçlı biraz da. Hem donation'lar da var burada, 5-10 dolarlık. İsterseniz direkt free, ücretsiz bir şekilde kar modunun asıl base versiyonu bu. Yani base'i bu.
Buraya tıklayarak 2.9 GB ana base'i çünkü bu zorunlu. Bunu indirmek zorundasınız. Bu olmadan diğerleri hiçbir işe yaramaz. En fazla fiziği çalışır. Asfalt yolda araç durmaz kayar gibi düşünün yani. Öncelik bu. Bunu muhakkak indireceksiniz. Arkasına Clear Roads mesela. Daha böyle açık yollar görmek istiyorsanız benim son 2 videodur, 3 videodur kullandığım, bahsettiğim mesela. 255 MB bunu indireceksiniz. Fizik araç mesela kaysın, zor dursun, frenleri tutmasın vesaire istiyorsanız Physics Add-on bunu indireceksiniz muhakkak. Küçük bir şey, 25 kilobaytlık bir şey zaten. Ve daha uzun gün daha uzun kalsın istiyorsanız bakın şöyle Türkçe diline çevirelim tekrar. Kısa kış günlerini sevmiyorsanız bunu kullanabilirsiniz diyor. Çünkü kış aylarında gündüz daha kısa, akşamları daha uzun sürüyor. Ama siz daha böyle uzun gündüz olsun istiyorsanız bunu da indirip kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum açıkçası. Çünkü oyunda zaman çok hızlı geçiyor. Bunların hepsini indirdiniz. Toplamda işte 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane mod oluyor. 1, 2, 3, 4. Bunların hepsini indiriyorsunuz. Bir de base'i var tabii ki bunun. Bunların 5'ini de indiriyorsunuz. Hepsini kullanmak istiyorsanız. Hepsini indirdiniz. Şöyle gördüğünüz gibi base'i bu zaten 3 GB. Fizik, Clear Roads, tekerlekler aynı şekilde. Bazı modlarda çalışmaz. Oyunun orijinal tekerleklerine göre yapıldığı için. Ve DLC lastiklerde çalıştığı için. Ve diğer işte uzun gün şeyi. Bunların hepsini kopyalıyorsunuz. Belgeleri geliyorsunuz. Euro Truck Simulator 2 mod klasörünün içerisine giriyorsunuz. Burayı yapıştırıyorsunuz. Bakın buraya Frosty Winter olarak hepsi ekleniyor, geliyor. Bir tanesi de başka bir yere gidiyor ama nereye gidiyor? İsmi farklıydı çünkü onun. Longer Daylights aynen. Birinde ismi böyle oluyor. Ona Frosty koymadıkları için Frosty'nin altında bulunmuyor. Bunların hepsini buraya da kopyaladınız, attınız. Ondan sonra oyununuzu açıyorsunuz. Şöyle gelelim oyuna. Oyunu açtınız. Profil her neyse ne kullanıyorsanız, hangi profilinizi kullanıyorsanız seçtiniz. Modlar bölümüne geldiniz. Modlar bölümü açıldı. Burada sizde aktif olmayacak tabii ki. Önce aktif edeceksiniz. Buraya yazabilirsiniz Frosty diye. Çok fazla modunuz varsa. Burada Frosty'lerin hepsini gördünüz. Bunları özellikle bak şu base. Öncelik bu. Önce bunu aktif ediyorsunuz. Ondan sonra diğerlerini onun üstüne eklemeye başlıyorsunuz. Ben fiziği aktif etmemiştim. Mesela fiziği de aktif ederseniz şöyle olacak. Clear Roads'u en üstte tutuyorum ben. Fiziği burada tutuyorum. Uzun günü burada tutuyorum. Lastikleri burada tutuyorum. Normal ana base'i de burada tutuyorum. Bilginiz olsun. Bir de gerçekçi kar yağışı, yağmur yağışı modu var. Bu da Steam Atölye'de mevcut arkadaşlar. Bunu da ben linkini yine video açıklamasına koyarım. Ya da kendiniz arayarak da bulabilirsiniz. Ona da nereden ulaşıyorsunuz? Oyuna burada kütüphanenize tıkladınız. Bakın burada atölye yazar. Görüyorsunuz. Atölyeye bastınız. Burası açıldı. Buraya o ismi yazabilirsiniz. İşte neymiş? Better Rain Drops. Aradınız bunu. Bakın karşınıza All in One. Bak burada bu yağmur için. Bak şurada da kar işareti var. Bu da kar modu için. İkisini de indirebilirsiniz. Yağmurda bunu kullanırsınız. Karda bunu kullanırsınız. Buraya geliyorsunuz. Buna abone ol diyorsunuz. Ben abone olduğum için abonelikten çık gösteriyor bana. Abone ol diyorsunuz. Sonra küçük bir indirme yapıyor. Burada göreceksiniz zaten. Küçük bir indirme yaptıktan sonra buraya mod bölümünüze o da geliyor. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şurada ikisi de var bende. Birisi yağmurlu havalarda kullanılacak. Birisi de kar modu ile birlikte karlı havada kullanılacak. Bunu da aktif edip en üste alıyorsunuz. Daha gerçekçi, daha böyle hani büyük tanelerle kar görseli oluyor cama gelen. Bunu da kullanırsanız daha gerçekçi olsun diye. Bunu da en üste aldınız. Bütün kar modları hazır. Diğer modlarınızı bunun aşağısına koyun. Mesela araç modu var. Frosty'nin altına koyun. Harita modu var. Yine Frosty'nin altında tutun muhakkak. Bilginiz olsun. Şimdi değişiklikleri onayla dedik. Oyun yükle diyelim. En son Promos oynamıştık ama Promos aktif değil şu an. Şeyi açalım. Ne o? Nordic Horizons. Aynen Nordic Horizons oynadık. Bunda da aracı göremeyeceğiz gerçi ama olsun.
Çünkü araç modunu iptal ettim ben. Nordic Horizons'ı açalım, devam et diyelim. Şimdi haritamız açılsın. Burada da oyun içerisinde ayarları nasıl yapacağız onları göstereceğim. Çünkü yağmur yağma olasılığınız kapalıysa kar yağışını göremeyeceksiniz. Hemen açılsın oyunumuz, onu da gösterelim. Beklemedeyiz. Geliyor. Geliyor ve geldi. Kontrolcülerin bağlı olmadığı için eksik kontrolcü gösteriyor. Gördüğünüz gibi bakın lastikler mesela böyle karlı geldi. Bizim burada çekici yöneticisi araçlarımız var mesela. Buradan yapılandırdığımız daha önceki araçları da görebiliriz. Mesela şunu sür diyelim. Bu aracımız gelsin karşımıza. Aha, oyun gitti. Niye gitti oyun? Oğlum oyun niye gitti? Haydi. Oyunum niye gitti oğlum ya? Vay arkadaş. Niye oluyor? Dur açılsın da gelsin be. Geliyorum ben. Vallahi ne olduğunu anlamadım. Bir oyun gitti geldi. Yine aynı aracı seçtim. Bu sefer gitmedi. Hayret. Arada bir oyun kafayı yiyor galiba. Şimdi. Bu aracı yine seçtim. Sıkıntı yok. Bakın kar görselleri daha gerçekçi. Biraz daha büyük yağıyor. Biraz daha fazla yağıyor gözüküyor. Görsel olarak daha güzel oluyor. Yani o Steam Atölye modunda muhakkak etkinleştirin, kullanın derim. Benden tavsiye sadece. Şimdi oyun içerisinde kar aktif şöyle gördüğünüz gibi ama sizde ilk başta aktif olmayabilir. Yağmur olasılığınız kapalıdır. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle gösterelim. Buradan sistem seçeneklere geliyoruz. Oynanış bölümüne geliyoruz. Oynanış bölümünde bakın burada yağmur yağma ihtimali var. Şuradaki yağmur yağma ihtimaline geliyorsunuz. Bunu sonuna kadar açıyorsunuz. %100 yapıyorsunuz. Sizde komple kapalı da olabilir. Biraz da açık olabilir. Bunda da yağabilir, yağmayabilir, kesilebilir vesaire. Bunu muhakkak sonuna kadar açın. Sonra buradan çıktık. Yine oyuna geldik. Oyunda konsolu açıyoruz. Konsol açmayı da artık bu videoda göstermemin gerek yok yani. Konsol açmayı da bilmeyen yoktur. Bilmeyen varsa da artık onu da Google'da arasınlar, bulsunlar. Konsol açma videosu yapacak halimiz yok yani. Şimdi burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şöyle kısa yolunu vardır bende. Heh. Bakın konsol açtıktan sonra G alt çizgi, set alt çizgi, weather boşluk 1 yapıyoruz. Eğer 0 yaparsak kar yağışı yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Etrafta kar var ama hiçbir şekilde kar yağmıyor. Güneşli hava, etraf karlı, yerler, çevre vesaire asfalt karlı ama yağış yok. Bunu 1 yaptığımız zaman kar yağışı başlıyor. Ekstra olarak Skybox var. Skybox'ı 0 yaparsak böyle sisli bir kar yağışı oluyor. Böyle görüyorsunuz oyunu. Şöyle bir görsele sahip oluyor oyun. Skybox'ı 1 yaptığınız zaman yine kar yağışı oluyor ama sis olmuyor. Şöyle açık oluyor hava. Daha canlı görebiliyorsunuz etrafı. Yani ya böyle ya da 0 yaptınız ya da böyle. Artık siz nasıl kullanmak isterseniz yani. Bunu bu şekilde muhakkak yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde kar yağmayacaktır. Yağmur olasılığını açmazsanız, açsanız bile şuradan da G-Set Weather'ı 0 yaparsanız hiçbir şekilde kar yağmayacaktır. Bunu yine 1 yapmanız gerekiyor. Aktif etmeniz gerekiyor. Ondan sonra artık hazırsınız. Kar da yağıyor. Sileceklerinizi de çalıştırdınız. Çıktınız yolunuza. Baktınız keyfinize. Böyle gördüğünüz gibi her yer karlı. Şu anda bende Clear Roads aktif bu arada. Clear Roads aktif olduğu için yollar bu şekilde gözüküyor. Clear Roads aktif olmasaydı yollar daha böyle hani karlı, asfalt dokusu gözükmüyor. Biraz da hani şöyle sürekli böyle gözüktüğünü düşünün. Bunu da daha önceden zaten biliyorsunuz. İlk kar modunu çektiğimiz zaman bu versiyonda o şekilde oynamıştık. Clear Roads'u da aktif ederseniz yollar bu şekilde gözüküyor. Benim bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor şahsen. Böyle kullanması daha keyifli diye düşünüyorum.
Evet arkadaşlar, ekstra göstereceğim başka bir şey yok. Kar modu bu şekilde indiriliyor, bu şekilde aktif ediliyor. Çok fazla soran arkadaşımız, mail atan, Instagram'dan yazan, yorumlara yazan arkadaşımız vardı. Onları da bu şekilde göstermiş olalım. Tüm ayarları, detayları da göstermiş olduk. Video açıklamasında kar modunun sitesinin indirme linki var. Oradan gösterdiğim gibi hepsini indirip mod klasörüne atıyorsunuz. Oyunda aktif etmek istediklerinizi aktif edip ondan sonra ayarları da yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı olmuyor. Kullanabiliyorsunuz. Problem yok. Ekstra olarak bir de Steam Atölye modu var. Onu da ben linkini yine video açıklamasına bırakırım. Ama isterseniz kendiniz de ismini yazarak da Steam Atölye'den bulabilirsiniz. Hem yağmur hem de kar modu olarak kullanabilirsiniz. Ona da abone olup Steam Atölye'den abone olup her ikisine de sadece kar kullanacaksanız karı aktif edin. Yağmur aktif etmeyin yalnız. Kar olanı aktif edin. Onu da en üstte tutun. Oyuna girdiğiniz zaman cama düşen kar görselleri, kar yağışı daha gerçekçi olacaktır. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, böyle küçük bir video çekmiş olduk. Yılın ilk ayı, ilk günü, ilk videosu, 2026 yılının ilk videosunu da bu şekilde yardım destek videosu olarak yayınlamış olalım o zaman. Herkese tekrardan hayırlı yıllar, iyi yıllar diyelim. İnşallah 2026 bir önceki seneden çok daha iyi geçer. Çok daha mutlu, huzurlu bir şekilde geçer. İnşallah istediğiniz her şey olur diyelim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.